Dostlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Hemen buradan sıralamaya gireceğiz. En son Silver olmuştuk abi, sıfırdan Master'a serimizde. Ve tekrardan hatırlatmak gerekirse birinci sınıf cevher satın al dediğinizde burada benim kodumu girebilirsiniz. Davy Jones yazarak şu an ekrana çıktı. Küçük harflerle Davy Jones. Aynı zamanda dediğim gibi ücretsiz bir tane gönderme hakkım var, 1000 cevher. Bu da serinin sonunda Master olduğumuzda yorumlarda nickname'ini veren arkadaşlardan birine gidecek. Kura çekeceğiz kime denk gelirse abi. Hemen şöyle bir maç geçmişimize göz atalım. Kendimi hemen kapatayım. 8 maçımız var. 8'i de win abi. Early game'le bitirdiğimiz 2 tane maç var 6. dalgada. 9. dalgada bir tane var. Geri kalan 12-13 olarak görünüyor. Maçımızı buldu. Dediğim gibi hızlı Master Elo'ya doğru yolculuğumuz devam edecek. Sinteos yine Türk geldi abi. Son videodur bak, düşük elolarda bayağı bir Türklerle karşılaşıyoruz. Beni çok mutlu ediyor. En azından oyunu oynayan Türk görmek mutlu ediyor. Sinteos'a da buradan eğer izliyorsa selamlar. Onunla da winimizi alıp çıkalım abi. Evet, Sinteos evrim aldı. Biz kaos alalım. Duruma göre şekillendiririz board'umuzu. Yozlara mı başlasak, nasıl başlasak? Slime Lavrası başlayalım. Çünkü tutabiliyor. Takım arkadaşımıza da selam verelim. Rakibe bakalım, artık Elo yavaş yavaş yükseliyoruz dostlar. Artık normal oynamanın vakti geldi. Silver Elo arkadaş son maçları hep Silver'daymış. Random oynuyor. İlk wave'i tutacak şekilde oynuyor. Dolayısıyla bir şey göndermemize gerek yok. İkinci dalgada geçirebilme ihtimaline karşılık Medium'umuzu harcamayacağız. Neden yapıyoruz bunu? Şimdi şu an 20 medium'um var. Düz hesap yaparsak 20 medium'um var. Bir ilk round'un bitmesi bir 30 saniye sürse, orada bana bir 20 medium daha verse belki de robot göndereceğiz ve rakibi artık geçirmeye başlayacağız. Dolayısıyla ikinci dalgada rakibi geçirme ihtimaline karşı medium'umu biriktireceğim. Kral upgrade'i yapmam çok bir şey kazandırmayacaktır bir tane oyun başında en azından. Ama bunu saklayarak bir sonraki dalgalarda daha verimli kullanmak daha mantıklı. Dolayısıyla bunu siz de yapabilirsiniz. Bunu deneyebiliriz. Tabii ki adamın ne oynadığını bilmiyoruz. Random oynuyor, sürekli değiştiriyor, bir şeyler deniyor. Baktık şu arkadaş oyunu bilmiyor. İşçi sayısı az. 2 işçimi bozmayacağım. 2 işçi alacağım. Tek ebedi gezgin tutar ilk wave'i dostlar. Burada mesela güçlendirilmiş zırhı var. Bunun. Darbe hasarı vuruyor. Bir sonraki dalga, ikinci dalga. Darbe hasarı vuruyor. Yani artı 15 daha fazla vuracak. Peşine ben buradan mesela büyü gönderebilirim. Büyü gönderirsem artı 5 daha fazla vuracağım. Ama medium'um yetmediği için gönderemedik. Hiç de önemli değil dostlar. Denedik. Yani bir tane daha solucan gönderebilirim bu arada. Hatta bir tane daha solucan gönderelim. Bildiğiniz üzere solucan 8 vuruyor ama darbe vuruyor. Bonus vuracak %15. Bu da demek oluyor ki 10 vuracak. 2 tane gönderdik. 20-20 ekstradan hasar sağlayacaktır. En kötü tanklayacaktır. Diğer balinaların vurmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla denemekten bir zarar gelmez. Bu arkadaş işçi alır diye tahmin ederken artı kaçsın kanka sen? Artı 30 bu, artı 20 bu. Enteresan. Medium'u dediğim gibi olmadığı için, işçisi olmadığı için gönderemedi, yetiştiremedi. Üçüncü dalgada güçlüyüm. Fener balığı geldi de fener balığı oynayamayız. Ya da bir tane koyarız slime lavrasının arkasına. Sonrasında küheylan gelirse bir şeyler denenebilir. Burada dalgayı ikiye böleceğim. Beşinci dalgada geçiremiyorum. İkisi de güçlendirilmiş sırf rakibimin. Dolayısıyla bir şey göndermenin pek de bir anlamı yok. Kral upgrade ile birlikte artık ekonomiyi oynayabilirim. Zaten çok bir şey yok elimizde. Bizim board'umuz da kötü. Kaos oynadığımız için random geliyor sürekli. Küheylan gelirse paramı hiç harcamayacağım. Küheylan harcayacağım hepsini. Pardon dostlar. Burada az da olsa fener balığı birazcık mana kasacaktır. Bu tamamen ileriyi düşündüğümüz için koyduğumuz bir şey. Normalde böyle oynanmaz abi fener balığı. Onu da söyleyelim. Fener balığı oynayacaksanız fener balığınız ve küheylanınız olmak zorunda. Onun dışında lütfen denemeyin. Burada param yettiği için banker koyacağım. Gold istiyoruz. Buraya da 3 tane fare koyacağız ki bunları ileride ya geliştirip medium kazdırırız ya da şu an için tutması için iyi olabilir.
Çünkü rakibim tamam ikinci dalgada mityumu yetmemişti. Ama üçüncü dalgada da göndermemesi mityumunu biriktirmek istediği anlamına geliyor. Tabii ki oyundan düşecektir. Vahşi gönderdi. Çok güzel bir gönderim yaptı kendisi. Boş bir gönderim yapmadı. Tebrik ederim rakibimi de. İmrah bana gönderdi. Gerçekten tebrikler. Burada tabii artık Banker'dan da bir verim alamadık. Bu tur gönderdiği için işçi alabilirim. Bir tane de healer koymuş rakibimiz. Takım arkadaşım da geçirdi. Yani burada ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Artık board'umu daha düzgün koymam lazım. Anlaşılan rakiplerimiz oyunu artık öğrenmeye başlamışlar. Yavaştan düzgün oynamaya başlamamız lazım. Mesela şu geliştirmeyi yapmam şart oldu. Neden? Çok bir işe yarar mı? Yaramaz. Ama güçlendirilmiş zırhı var. 5. dalgada beni tutacaktır. Ve az da olsa canı geldiği için wave'i 2'ye bölüyoruz. Burada olabildiğince Banker'a, fener balığına ve slime sirenine zaman kazandırması gayet yeterli. Bir tane can yenilemesi bastık kralımıza. Düz bir oyun oynuyoruz abi. Tamamen. Rakibim tebrik ediyorum. Baskıyı kurduktan sonra baskı kurmaya devam etmek istiyor. Otomatik geliri açıp ekonomiye dönmek istemiyor. Maksimum hasar vurmak istiyor bize. Güzel bir hareket rakibimden. Tebrik ediyorum tekrardan. 6. dalgada güçlüyüm. 7. dalgada sıkıntıdayım. 7. dalga bu arada Küheylan'ım gelmiş. Küheylan'ı artık dizmeye başlayacağız. 182 tane koyacağız. Ve paramız olduğunca da direkt onu geliştireceğiz. Şöyle yapabiliriz. Bir tane de arı bırakayım. Neden arı koydum? Dediğim gibi rakibim mityumunu biriktiriyor. Olabildiğince benim board'umun kalabalık olması lazım. Ki zaten Küheylan'ımız olduğu için bundan sonrasında artık rahatlıyoruz dostlar yavaş yavaş. Hemen 20 mityumum oldu. Kral upgrade'imizi basalım. 8'e gönderecektir diye tahmin ediyorum ama 8'de güçlüyüm dostlar. Neden güçlüyüm? Küheylan'ım var ama DPS'im yok. Öyle bir sıkıntımız var. DPS olarak ne yapmamız lazım? Küheylan'ımız mana bastı. Fener balığımıza 60 bile oldu şimdiden. Kanala yeni bir izleyicimiz gelmişti. O da Fener balığı izlemek istiyordu. Bu videoda ona armağan olsun o zaman. Şimdi burada bir tank koysak mı öne? Hem 7. dalgada güçlü. Ya da doğrudan biz Küheylan'ımızı geliştirelim. Burada Küheylan geliştirmemizin iki nedeni var. Biri biliyorsunuz zaten Fener balığının manasını fulllemek. 2 slime sirenin manasını fulllemek. Ve 3 tane slime çıkartmasını sağlamak. Bir tane de buraya küçük formunu koydum. Bunu atak speed yapan büyücüye çevireceğiz. Burada kötü bir gönderim yaptı rakibimiz. Köstebek gönderdi. Aldığı hasarları azalttı. Hasar değil atak odaklı göndermesi gerekirdi. Hasar azaltma değil. Çünkü zaten bizim burada tankımız gayet güçlü. Çünkü manaları dolduğu için artık kendine zırh veriyor Küheylan. Bu bize bayağı bir zaman kazandıracak. Dolayısıyla işçi de alabilirim. 180 yaptım. Diğer diğer Küheylan'ımızı da geliştireceğiz. 8. dalgada tank göndermeniz lazım. Geçirdik burada ne yazık ki. Kesemedik. Shutdown veriyoruz. Niye veriyorum bilmiyorum. İşçi sayım o kadar yüksek bile değil. 180 olsaydık iyi olurdu. Geçirdiğimiz için olamadık. ...183 olduk. 183 yetiyor muydu Küheylan'a onu hatırlayamadım. 180 diye biliyorum ama... Umarım yetiyordur. Yetmese de satarız. Yetmiyormuş. Şunu sattık, şunu geliştirdik. Hatta bunu geliştirmeden önce... Şöyle yapalım. Zaten oyunda geri değiliz abi. Oyunda ilerideyiz. Bu arada kalan mityumumu da bir tane daha solucana harcayayım. Şimdi burada neden bunu geliştirmeden? Bunu zaten geliştireceğiz. Yani zaten board'umuzda duruyor. Bir yere kaçmıyor abi.
Ama burada kelle avcısına çevirdik fener balığını. Bu artık daha fazla mana kazanmaya başlayacak. Öncelik sırası var yani aslında. Rakibim yine baskıya devam etmek istiyor. Burada Küheylan'a vuruyorlar. Küheylan az hasar yiyor. Gitmeden de manasını bastı. Gayet iyi. Küheylan olabildiğince mana basarsa işimize gelir. Bir an önce fener balığını geliştirmek isteriz tabii ki. Gayet güzel. İki tane Hades koymuş rakibim. Şimdi geliştireceğiz. Yine bir işçi alacağız. Şunları satabilirim aslında. Bunları satıp bir tane şuraya kurt koyabilirim. Buraya sonra kurt sayısını artıracağız. Eğer denk gelirse bir daha. Neden öyle yaptım? Şimdi rakibimin mimik gönderme şansı var. Mimik gönderirse bizden gold farmlarda cadı gönderme şansı var. Centaur gönderme şansı var. Hiçbir işe yaramayacaktı. Dolayısıyla onları satıp daha iyi bir şeye harcamak daha iyi olurdu bizim için. Rakibim sanıyorum 10. dalgada zayıf. Dolayısıyla ben de mityumumu harcamadım. Burada otomatik güce çevirdim. Zayıf olduğunu bildiğim için. Mesela Slime Siren ilk tanklıyor. Normalde manası yetmemesi lazım ama Küheylanlarımız sağ olsun manasını fulllediği için 3 tane de slime çıkarttırıyor. O vakti veriyor bize. Rakibimin değeri otomatik yere çevirdim son anda. Rakibimin değeri çok fazlaydı. Şimdi burada çok bir opsiyonum yok dostlar. Dolayısıyla şöyle bir muzuyunu yapılabilir buraya. Neden böyle yapıyoruz? 11-12'yi de düşünüyorum. Aslında bir tık da ileriyi düşünüyorum. Burada tankımız gelişti. Ama hasarım yok. Yani normalde Banker'ı geliştirmek istiyordum ama ne yazık ki geliştiremeyeceğim gibi. Burada muz yığını yeterince tanklayacaktır diye tahmin ediyorum. Şuradan da upgrade'imizi basalım. Evet, atak gönderdi sonunda. Rakibim doğal olanı yaptı. Ama ne bileyim Slime Siren ve burada Banker'la birlikte hasarımız yetiyordur sanırsam. Ki kelle avcımız da artık gelişti dostlar. Manasını fullledik. Çok kötü bir geçirim yapmadık. Takım arkadaşım bizi tutacaktır. 120 gold falan verir sanırsam burası. 116 gold verdi. Rakiplerim gördüğünüz gibi biz %50 canla geçirmişiz. Çünkü neden? Full büyü hasarı vardı. 10. dalgası zayıftı. Gayet iyi. Ee, ne yapsak? Hasar verelim krallarına. Şunu satacağım. Çünkü iş çalmak istiyorum. Artık full upgrade'li şekilde bir fener balığımız oldu. Köpek balığına çevirdik abi. Gayet iyi. Bu artık değerde üstünüz demek. O ne demek? 6 tane işçi daha alabilirim demek 12. dalgada. O ikisi de şey aldı. İkisi de çarpma aldı. Smite aldı. Kralımız bir anda %40'a düştü bizim. 6 işçi almak riskli bu durumda. O yüzden bekleteceğim. Yani öldürmesi çok zor köpek balığını. Aslında otomatik gelirimiz açık. Dolayısıyla fazla şımarmadan bir tane daha alabilirim. Sonra Banker'ı geliştireceğim. Hem o bize yatırım yapmış olacak. Hem de kötü bir upgrade olmamış olur. Gördüğünüz gibi hala artı değerdeyim. Ne zamana kadar? Rakibim gönderene kadar. Çok trollememeye çalışacağız. Burada mesela siz de fark etmişsinizdir. DPS sıkıntım var abi. Range DPS sıkıntım var. Menzilli vurabilecek böyle güzel bir DPS'im yok. Bir tane Banker'ım var. O da sadece darbe hasarı vuruyor. Ki zaten hani darbe hasarına çok ihtiyacım yok. Tek hedefe vuruyor. Bizim burada vahşi savaşçı ne yazık ki gidecek ama güzel bir DPS bulmamız lazım. Bu tur gönderdi. Tamamen troll. 8 işçi alabilirim.
Gördüğünüz gibi köpek balığı direkt buradan grup liderini snipe'ladı. 600 vuruyoruz. Takım arkadaşım geçirdi. Yani Kaos'ta Küheylan bulmak tamamen şans dostlar. Kaos'ta fener balığı koymamaya çalışın. Ne zaman geleceği belli olmaz. Hiç de gelmeyebilir. Benden söylemesi. Bu videoyu görüp de denemeyin yani. Gayet iyiyiz. İşçi sayımıza bakarsanız takım arkadaşım ve benim aramızdaki farkı anlarsınız zaten. Ne yazık ki düşük eloda ne zaman işçi alınmalı bunu kestiremiyor oyuncular. Yani rakiplere de bakarsanız puan olarak 1K fark atmışım. Teşekkürler baba. Babamdan siparişler geldi. Burada 14'te göndermek istiyorum bu arada. Bunu otomatik güce aldım. Otomatik gücü almasanız bile grup lideri göndermeniz iyi olur. Gerisi artık otomatik güçte de kalabilir. Çünkü ya robot gönderecek ya vahşi gönderecek. Dolayısıyla kalabilir. Burada rakibimin tabii ki tekrar göndermesi çok garip. Güçlü olduğumu bile bile. Bunu beklemiyorduk. Tebrik ediyorum rakiplerime. Otomatik gelirle geçirdik. Onlar da geçirdi. Bizim kral upgrade'imiz daha iyi. Oyun bitmiş olabilir burada. Biz kaybetmiyoruz diye tahmin ediyorum. Bir tane de köstebek gönderelim hazır paramız yetiyorken. Bir tane robot. Bundan sonrası artık GG dostlar. Neden GG diyorum? Mesela şöyle yapabilirim. Anladınız mı? Mesela burada ne yaptım? Mürit koydum. Mürit'in etrafına 2 tane healer, 4 tane proton koydum. Bunları geliştirdiğim zaman Mürit'le birlikte sürekli bir hasar çıkartacağım. 2 tane burada vahşi gönderelim ekstradan. Oyun bitti zaten. Ama bitmese bile late game'de dediğim gibi yine kazanıyoruz. Burada benim hasarım yetecektir. Tanklar hemen eridi. Gördüğünüz gibi bizim tanklar hala duruyor. Takım arkadaşım az da olsa birazcık hasar vursa gayet iyi. Neden 14'e gönderdim? Çünkü rakibimin DPS'i Hades. Hades 14. dalgada gizemli zırh olduğu için geçiremiyor. Burada olabildiğince hasar vurması yeterli olur. Tekrardan otomatik geliri aldım. Ya bitmezse diye. GG denir mi? GG denir bu arada. Evet, ilk winimizi aldık dostlar. Rakipler birazcık oynamayı öğrenmişler. Yani yavaş yavaş artık elo artıyoruz. Chaos Victory Achievement'ı geldi. Siz görmediniz tabi. Takım arkadaşımıza thumbs up'ımızı gönderelim. Ve ikinci maç bulunca buluşalım dostlar. Derken buldu bile. Ben bu arada bir siparişime bir bakayım. Canım kola çekmişti de. Hop, bir tane daha Türk. Şahane haber. En son ne oynadık biz? Beynim durdu. Kaos oynadık. Bir daha Kaos oynayalım. Vahşi savaşçı başlangıcı var. Yine slime davrası başlayabilirim. Sanıyorum ki vahşi savaşçı daha iyi olacaktır. Selam diyelim takım arkadaşımıza. Geçen maç takım arkadaşımız bize selam falan vermedi. Canı sağ olsun. Rakibime bakayım. Boji'ye gönderiyoruz. Kilitleme oynuyor. Peki kilitlemeden ne alıyormuş bu arkadaş? Gördüğüm kadarıyla koruyucu alıyor. Değiştiriyor. Bakın burada kilitleme almış koruyucusu var. Kilitleme almış koruyucusu var. Kilitleme almış koruyucusu var. Kilitleme almış koruyucusu var. Sanırım koruyucu alıyor sürekli. Bir solucan gönderelim ya. Bir yoklayalım bakalım rakibimizi. Ne yapacak? Takımı arkadaşım balçıya almış. Videolarımızı izlemiyor galiba. Bizi bilmiyor. Bir kola dolduracağım dostlar. Umarım canınız çekmez. Kolayı da eski bardağıma koyduğum için full köpürdü abi. Kahve içtiğim bardağa koydum. Şuna bak. Rezalet. Espresso martini mi içiyoruz kanka? Ekstra bir şeyimiz yok. Gördüğüm kadarıyla. Burada bir tane küheylan koyacağım.
Uyarı mesajı geldi. Önerilen değerden yukarıdasın diye. Küheylan'ı kaçırmak istemiyorum early'de bulmuşken. Manayla scale olan mesela Proton olur, yine ileride çıkar. Veya Zeus yaparız. Potansiyeli çok yüksek. Dolayısıyla bir tane Küheylan'ım olsun istiyorum. Bundan sonrasında artık 2 işçi sıraya koyabilirim. Rakibim... Aa, bir Hydra başlangıcı gelmiş. Biz kola doldurmaya çalışırken. Takım arkadaşım ne yazık ki robot gönderemiyor gibi. Dördüncü dalgayı da tutuyorum. İşçi alabilirim. Muhtemelen üçüncü dalgada gönderecektir rakibim. Abi içim yanmış. Yemin ediyorum içim yanmış. Bir daha dolduracağım. Hatta şunu bitireyim bir. Allah Allah taştı. Allah kahretsin. Rezil rüsva olduk. Oyunun sesleri gitti bende. Normal mi abi? Altta batayım. Ses. Benim ses geliyor. Masaüstü sesleri gitti. Neden gitti? Ses. Dostlar bende sesler gitti. Umarım size geliyordur. Kola mı döktük? Ne yaptık? Ben anlamadım ki. Bende sesler yok ne yazık ki. Ama gördüğüm kadarıyla oyun sesleri geliyor. Kasap bulmuşken kullanmamız lazım. Şöyle koyalım abi. 3 tane işçi sıraya koyayım. Mesela kral upgrade'i basınca sesler geliyordur diye tahmin ediyorum. Ben de durduk yere sesler niye gitti abi peki? Ben şunun bir fişini... Benim kulaklıkta mı sıkıntı var acaba? Ha evet, şu an geliyor abi sesler. Anlık bir şey olmuş sanırsam. Takım arkadaşım geçirdi. Burada Hydra'dan full verim almış rakip. Burada ekonomi oynayacağız dostlar, onu söyleyeyim. Neden ekonomi oynamamız gerekiyor? Çünkü rakiplerin başlangıcı gayet iyi. Burada bir 6'da rakibim biraz zayıf. Bir kertenkeleyle yoklayalım. Ama 7-8'de geçirmemin imkanı yok. Şimdi. Hmm. Şöyle yapsak, wave'i 2'ye bölsek, zaman kazandırsa yeterli olur mu? Kral upgrade'imizi yapalım. Vallahi bir kola edeceğiz diye ortalığı darmaduman ettik. Kesmedim buralarda, hepsini gördünüz bu arada. Şimdi değerde bayağı geriye düştük. Aynı zamanda rakibim buraya gönderdi. Bu sol tarafta hızlı bir şekilde eritmem lazım ki çok mümkün durmuyor. Kühaylan da iş yapamadı. Vahşi savaşçımız da gitmeden şunu alırsa gayet iyi. Gayet iyi. Vurabildiği kadar da vurdu sağ olsun. Biz de bu arada geçirdik. Zayıf olduğu bir dalgaydı. Kral upgrade'imiz çok yok. Dolayısıyla %50'lere düşeriz diye tahmin ediyorum. Tabii o kola vakası %50'nin de altına düştük. Kola vakası birazcık bizi sarstı dostlar.
Olsun. Nasıl yapsak? I never run out of arrows. Pardon. Bu turu da göndereceğini biliyordum bu arada. Dolayısıyla bir işçi daha alabilirim. Gördüğünüz gibi sağ taraftan yeteri kadar zaman kazanıyoruz. Burada diğer tura küheylerimi geliştireceğim. Hasarımız yetmedi ama. Çok kötü. Çok kötü. İlk lose'umuzu aldık mı abi? Bir kola uğruna. Ben bu maçı vermem dostlar. Onu söyleyeyim. Şurada bitmediyse ben bu maçı vermem. Çok öne geçtiler evet. Ama On your mark. Melon. şimdi bunu atak speed'e çevireceğiz. Şuraya da 2 tane tank düşünüyorum. Burada yeteri kadar taklayacaktır. İşçi sayımız çok az. Ama değerlerde yine ortak duruyoruz. O kadar canımız gitmesine rağmen. Burada stratejimizi düzgün yaptığımız sürece bir problem olmayacaktır. Peki stratejimiz ne? Bir kere burada kasabımızı geliştireceğiz. Neden? 9. dalgaya geçtik. Darbe hasarı lazım. Aynı zamanda lifesteal'imizi artıracak. Dolayısıyla kasap upgrade'i şart dostlar burada. Kalan medium'umuzu gelir olarak göndereceğiz. Kalanını kral upgrade'e. Takım arkadaşımın geçirmemesi lazım. Çünkü ben bunu yaparak zar zor tutacağım. Takım arkadaşım da geçirirse problem yaşarız. Güzel, burada yine çok hasar yemiyoruz. Dino gayet iyi. Şimdi Trent geldi. Ruh geçtiğimiz geldi. Şunu yapsam kötü bir tercih olur. Bence burası kötü değil. Ruh geçidini bulmuşken bırakmamak lazım. Bence burası yeterli olur. Ogre. Ogre tabi birazcık bozdu işleri. Korkuttu beni birazcık. Küheylan buraya mana sağladığı için hızlı çıkartacağız ama birimleri. Öyle bir avantajımız var. Vahşimiz de ölüyor. Ogre'ye vuruyoruz. Şu Ogre'yi kesersek bizden iyisi yok dostlar. Şahane. Takım arkadaşım da tuttu, şahane. Maç bitti. Maç bitti. Ruh geçidi güzel bir karardı orada. Kasaptansa ruh geçidi bence daha iyi bir karardı. Aynen öyle. Takım arkadaşıma 100 göndermiş bu arada. Şimdi geldik zurnanın tuhaf tuhaf sesler çıkarttığı yere. Onu niye sattım ben? Lan bu 150 değil miymiş? 250 değil miymiş? 265'miş. Kanka sana da görüşürüz o zaman. Burada artık kasap upgrade'i şart. Bir daha trend gelirse bunu bu tarafa koyacağım. Kral upgrade'imizi basalım. Burada dev salyangoz var. Dev salyangoz geliyor dostlar. Ne yazık ki. Dev salyangoza ne yapmamız lazım?
Dev salyangoza ne yapmamız lazım? Katapult olmaz. Şöyle yapsak. Cellat alsak. Vahşi savaşçımıza versek. Proton'u yemleyeceğiz. Çok gerideyiz. Vallahi ilk hızımızı aldık gibi. Dev salyangoz gönderirse kaybettik sanırsam. Evet. Bir de köstebek gönderdi. Helal olsun. Rakipler oynamayı biliyor. İşçi almayacağım. Neden işçi almayacağım? Ruh geçidini geçirdiğim zaman beni rahatlatacaktır. Eğer burayı tuttuk abi. Tuttuk. Gayet iyi. Burada 4 tane deniz ejderi hem büyü hasarı vuruyor hem de heal sağlıyor. İnanılmaz. Bir şey diyeyim, o zaman almak zorundayım. Yoksa oyundan düşeceğiz abi. Direkt al. Hiç bakma ne var ne yok. Direkt al. Yoksa oyunu kaybedeceğiz. Burada bir sonraki hamlemin artık bunu ölümsüzleştiriciye çevirmem şart oldu. Olabildiğince deniz ejderlerini hızlı geliştirmem lazım. Küheylan'ı hızlı geliştirmem lazım. Ruh bekçisini hızlı geliştirmem lazım. Çok fazla şeye ihtiyacımız var ama gelirimiz yok, işçimiz yok. Puan tablosunda yakalamışız. Cellat'ı, yani önce bu vahşi savaşçımızı geliştirmemiz lazım ki cellattan daha iyi bir verim alalım. Otoyu kapatmayacağım bu maç. Cellat farmlayamıyor gördüğünüz üzere. Vahşi savaşçı. Hasar yok çünkü. Zar zor yani. 13. dalgada vahşi savaşçımı geliştireceğim. Ruh bekçisini de geliştirebilirim ama geliştirmeyeceğim. Çünkü vahşi savaşçıyı geliştirmek daha iyi. Bunu da atak speed'e çevirelim. Bunlar da yalandan zaman kazandırsın bize. Burada tabii ki bunu atak speed'e çevirdik. Ölümsüzleştiriciyi geliştirecektir. Lifesteal'i var. Gayet hasarı yüksek. Her türlü iş yapacaktır. Eğer burada gönderirse rakibim, ki büyük hata olur, oyunu satar. Direkt kaybediyorlar. Göndermezlerse burada cehennem kapısına çevireceğiz burayı. Bitti oyunları. 3 işçiyi sıraya koyabilirim. Neden bitti? Ölümsüzleştirici tam bir tek hedef biçici. Burada golemler tek hedef olduğu için burayı biçecektir. Ki atak speed'ine bakın. Burada büyücüye çevirmiştik şurada. Atak speed'i gayet yüksek ve can çalması da var. Aynı zamanda 2 tane de healer var arkasında. Dolayısıyla bize gördüğünüz gibi 14-16 gold ve kasmaya da devam edecek. Hasarları yetmez. Bir işçi de alacağım. Takım arkadaşım geçirdi. Güzel. Neden güzel diyorum takım arkadaşımın geçirmesine? Buradan 4 gold daha gelecek. Bana zaman tanıdı. Cehennem geçidini, özür dilerim, ruh geçidini cehennem kapısına çevirebileceğim. Şurada imkan verdiği için artık oyun bitiyor dostlar. Bundan sonrasını anlatayım. Bundan sonra ne yapmam lazım? Olabildiğince frontline koymam lazım. Neden? Çünkü frontline koyduğumda bana cehennem kapısı full unit çıkartacak. Aynı zamanda ölümsüzleştiricimiz de farmlayacak. Eğer 120 olursa bir tane köstebek yollamak istiyorum. Bir rakibi yoklamak istiyorum. Hasarı yok çünkü. 14. dalgada zayıf. Takım arkadaşım da göndermiş burada.
Minik şeytanı geliştirmiş. Bunlar bizim videoları mı izliyorlar? Ben anlamıyorum gerçekten. Tabi burada ejder göndermek büyük hata. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Büyü hasarımız yok bizim. O yüzden son bir DPS ufaklık koyacağım. Ondan sonra rahatlıyoruz. Ben bu arada görmedim, hiç rakibe bakmadım. Görsem direkt dört göz gönderirdim. Hiçbir sıkıntımız kalmazdı. Birazcık amatörlük oldu diyelim. Mesela burada yine income gönderiyorum ama sadece ejderha kaplumbağa gönderiyorum. Neden? Çünkü full büyü hasar var. Olabildiğince az vuracaktır. Gerçi bir saniye. Büyü hasarım var benim. Şunları geliştirsem şöyle. Daha iyi olmaz mı? Hem büyü hasarım artar hem heal'ım artar. Bana yeteri kadar zaman kazandırırsa. Ki burada zaten muhtemelen 8 tane dev salyangoz gelecek. Bu arada dostlar, bu Legion büyüleriyle ilgili bir şey de yapılabilir sanki ya. Bir tier list. Takım arkadaşım çok işçi almış. Bu arada 4 göz gönderdi rakibim. Gayet güzel bir karar rakipten. Ölümsüzleştirimiz gördüğünüz gibi patates oldu. Takım arkadaşım tutuyor. Gayet iyi hadisi varmış. ...17'de oyun bitti dostlar. 17'de kazanıyoruz. Ulan mikrofonu kapatıyorum, hala öksürük sesim geliyor. Çok kötü oynadığımız bir maç oldu. Tamamen early'deki avantajımızı kaybettiğimizden dolayı. Şimdi dediğim gibi burada artık tank koymam lazım. Bir de şunları satmam lazım. Mecburiyetten. Bunlar menzilli olduğu için buradan arkaya sızıyorlar. Bunu istemiyorum. Takım arkadaşım 3 tane. Bunu mesela niye koydu? Kanka ne yapıyorsun? Bu ne? 17 dedik ya kanka. Rezillik. 2 tane muz ağacı koymuştuk. 2 tane muz ağacını geliştirmem lazım. 400, 420, 840 yapar. 840'da yetişir galiba. Tamam, yetiyor. Umarım 420'dir geliştirme ücreti. Onu da bilmiyorum da. Tam yetiyor her türlü. Burada bir tane de grup lideri göndermem gerekiyor. Takım arkadaşım geçirdi. Tam bunları geliştirince rahatlıyorum. Bunlar biliyorsunuz 17. dalgada çok güçlü. Rakibim tekrardan 4 göz göndermek zorunda. 80 diyor. Bir tane de şey gönderelim. Keşiş. Demir bakiresi var. Onun hasarını yenilesin. Üzerimizde shutdown oldu. Kola da gaz yapıyor bu arada. Çok özür dilerim eğer fark ettiyseniz. Burada 4 gözle tabii eritti. Direkt sağlam bir geçirim yaptık. Önemli olan biz ne durumdayız? Bence biz de tutuyoruzdur. Yani burada
Hepsini geçtim. Cehennem kapısı var. Tam tutamasak da fena değil. Takım arkadaşım da geçirmiş. Bir de 19'a göndereceğiz. 19'da ne göndereceğim? Kraken göndereceğim. Kraken'le oyun biter. Burada bitmezse eğer. Ki bitti. Tamam, gayet güzel oldu. Birazcık sıkıntılı bir maçtı. Kötü başladık. Ama toparladık dostlar. Evet, 9 win 0 lose. O zaman şöyle yapalım. Bir maç daha atalım. İlk 10 maçımızı tamamlamış olalım. Sıfırdan Master'a serimizde. Çünkü 4. seride bir maç atmışım. Unutmuşum onu. Takım arkadaşımız karşıya gitti. Rakibimiz bize geldi galiba. Bir yer değişikliği oldu. Keşke arkadaş yine bizim takımda olsaydı da kazansaydık. Bu da bir Karayip Korsanı hayranı galiba. Korsan hayranlığı var diyeyim daha doğrusu. Blackbeard 2. Galiba oradan yani esinlenmiş diye tahmin ediyorum. Bu video full kaos oynansın. Madem öyle. Kaos başladık. Kaos devam edelim. Burada şöyle bir şey yapacağım. Biz Fedo'ya gönderiyoruz. Full evrim oynuyor. İlk tur geçirmiyoruz. Ne yazık ki. Direkt hazır verelim. Neden bu başlangıcı yaptım? İşçi sayım yüksek olsun diye yaptım abi. İşçi sayısında yüksek başlarsak oyunu zaten snowball'a bağlarız. Şuradan otomatik gelirimi açayım. Bizim arkadaşın şeyine bakalım, profiline. Bu arkadaş da yeni başlamış. 8000 bir lose'u var. Smurf mu acaba? Kilitleme oynuyor. Kilitlemeden ne alıyor arkadaş? Genelde Pyro oynuyor sanırsam. Ama değiştiriyor da. O zaman zor bir maç olacak. Yine işçi sayısı az bir arkadaşa karşı oynuyoruz. Gönderebilirsem Robo şahane olur. Gönderdim sanırsam. Bunu beklemiyordur. Burada geçirecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle 3 tane proton koydum abi. Bunları carry yapacağım. Nasıl carry yapacağım? Birini çekirdeğe, ikisini de protona çevireceğim. Bunlar bizim DPS'imiz olacak. Çok kol açan birisi değilim. Uçan. Dilim dönmedi. Çok kolay içen birisi değilim. Çok nadir içeriz. Ama özlemişim yani. Bardağım çok köpürüyor ya. Geçiremedik mi? Geçirdik. Dediğim gibi Robo'yu beklemeyecekti. That was not nice yazdı. Kanka o zaman şunu seyret. Bir çılgınlık yapasım vardı dostlar. Neyse yapmayalım. Çılgınlık şuydu. Proton'u dizecektim abi arkaya. Full proton yapacaktım. Sonra Küheylan bulduğumda Küheylan da basacaktım. Hepsinin manayı bir anda fullleyecektim ve inanılmaz bir atak speedle hasar bırakacaktık. Burada rakibim yine tutamıyor. Gizemli zırhı yok. Adam akıllı DPS yok. Robo'yu snipe'laması güzel, öldüremeyecek çünkü. Bir tur iş çalayım. Banker'ını öldürürsek gayet iyi öldürdük. Krala da dokundurduk. Ne yapalım? Bir tane iskelet koyalım. Korsan iskelet. Onu tanka çevirelim sonrasında. Gönderemedim ne yazık ki. Tamam. 6 da göndeririz en kötü. Veya şöyle yapalım, evet. Bir tane daha solucan göndereyim ben bu tur. Sonrasında 6'ya gönderelim. 5'te göndermeyelim. Yani 5'te yine income'ımız açık olsun. Ama ekstradan bir şeyler göndermeyelim. Öylesi daha iyi olur. Çok kötü kanka. Elit okçu bence zayıf bir unit. Tekli hedeflerde güçlü sadece. Bir tur daha işçi alayım. Şimdi sürekli bir işçi alıyorum. Neden yapıyorum bunu? Nerede neyi tutacağımı biliyorum. Mesela bir sürü
protonum var. Bunları bir tanesini geliştirebiliyorum. Dolayısıyla bir işçi alabilirim demek bu. Mesela. Bir kurt daha koyabilseydim daha iyi olurdu. Şimdi burada mityumu harcamayayım. 6'da bir 6'ya mı gideyim? 7 de olur. 7'ye de gidebilirim aslında ama. Bakalım. Komşu geldi. Çok enerji düştü gibi oldu biraz. Komşu evdeyken böyle bağıra çağıra YouTube videosu çekmek absürt kaçar diye birazcık sesi düşürdüm dostlar. İşçi almıyorum. Neden? Artık mityum biriktirmeye başladı. Burada tak diye şunu geliştiresim çok geldi ama şu hareket daha iyi değil mi dostlar? Artık inanılmaz bir DPS'imiz var. Takım arkadaşım safe oynuyor. Hadi biz de bir safe oynayalım şöyle. Bundan sonrasında 4 işçi alabilirim. Muhtemelen buraya gönderecektir rakibim. Kolayı nasıl başardıysam yine döktüm abi. Keşiş ne alaka acaba? Çok anlamadım. Şimdi abi şunun hasarına bakın. Bak şimdi. Manayı bir fullleyecek. Atak speed'e bak. Makineye bağladı bak. Deliyor ya. Bildiğin deliyor yani. Menzil de gayet iyi. Burayı da tutar ki. Çok sinir bozucu değil mi şu hasar? Ya düşünsenize full Q heyelan bulduğumu. İnanılmaz bir şey olurdu. Şimdi tanklarım full sağ tarafta, DPS'lerim full sol tarafta gibi bir şey oldu. Onu ayarlayacağız abilerde. Daha güzel tanklar bulursam sol tarafa koyacağım çünkü. Bana mesaj gelip duruyor da. Tamam. Önemli bir şey yokmuş. Rakibim çekirdeği gördükten sonra oyundan soğudu ve kral upgrade'i basmaya başladı. Türk arkadaş. Kral upgrade'i bastı sanırsam. Fazla da abartmayalım kanka, o kadar da değil. Şimdi burada tank göndermem lazım abi. Bir şekilde. Burada mityumumu biriktireceğim. 9'da bir gönderim yapmak istiyorum. Çünkü el tokçusu var. Lanetli tabutu var rakibimin. Bir tane keşişle, bir tane bal ayısıyla sağlam bir hasar vurmak istiyorum. Takım arkadaşıma da söyleyeyim derken. Kanka bu ne? Bu ne? Buralar yanacak dostlar. Onu söyleyeyim. Buralar yanar. Yine tankım yok evet. Ama buralar yanacak. Göreceksiniz. Neden böyle yaptık? Küheylanlar şunun manayı tak diye fullleyecek. Bu manası fulllediği için %50 atak speed verecek hepsine. Bunları protona çevirdiğimde manası gelecek artık. Manayla scale olacaklar. Ve bunların da manası dolduğu için zaten kendiliğinden de atak speed kazanacak. Ve %50 de çekirdek manası fullendiği için atak speed sağlanacak. Bak şimdi 1.2 manayı fulllesin şu. Fullledi 1.8. Anladınız mı mantığını? Burada bir gönderelim. Otomatik gücü alayım hatta. Köstebek gönderdi. Gayet iyi. Şimdi bunları proton yapma işi var burada. Bunun şöyle bir avantajı da var. Ama öncelikle bir küheylan artı. Bakın şimdi artık 50 manası oldu. Atoma çevirdik protonumuzu. Küheylan bu ikisine mana basacak. Bir de basabilirse deniz ejderine basacak. Burada çekirdeğin manası fullendiğinde hepsinin %50 atak speed artıyor. Bu zaten 1.2 atak speed'i var.
Çekirdeğin manası fullenince 1.8 olacak. Aynı zamanda kendi manası dolunca da oradan bir atak speed kazanacak. Dolayısıyla manyak şeyler olacak dostlar. Bak şimdi şunun 1.6, 1.9. Çekirdeğin manası daha fullenmedi. Fullendi 3.4, 4.0. Hala artıyor. 4.5. Anladınız mı? Küheylan buldukça koyacağız bu arada. Burada yine patates oldu. Banker'a. Krala da dokundurduk. Gayet iyi. Onda bu arada şunu saklayayım. Sanırım buradan kahraman alacağız. Şöyle yapsam. Of. Bir şey diyeyim mi? Hasardan yana hiç sıkıntımız kalmadı. Bir sonraki hamlemiz burada kahraman almak olacak. Veya cellat almak olacak. İkisinden biri. İkisi de olur. Hiç fark etmiyor. Cellat alırsak çekirdeğe vereceğiz. Kahraman alırsak deniz ejderine vereceğiz. Tüm protonları geliştireceğiz. Burada gönderdi. Burada Küheyla'nın olabildiğince mana basması lazım. Ne kadar mana o kadar köfte. Burası kötü oldu çünkü çekirdek atak speedlerini artıramadan ne yazık ki öldü. Kral upgrade'imiz var. Hiç önemli değil. Bir şey göndermedik ama geçirdi arkadaş. 2 işçi alacağım. Diğer Küheylan'ı da geliştireceğim artık. Buradan da dediğim gibi kahraman alırım muhtemelen. Tamam. Diğer Küheylan'ımı da geliştirdim. Küheylan buldukça alacağım abi. Gayet iyi durumdayız. Şu an tek eksiğim tank. Öne böyle uzun süre tank diyebilecek bir şey koyduğum anda bunlar yeteri kadar manaya ulaşacağı için hasardan yana hiçbir sıkıntısı olmayacak. Dolayısıyla yok edeceğiz diye tahmin ediyorum. Kahramanı niye aldım? Zırhlar önemli mi? Değil abi. Zırh değil. Hasar için aldık. Saldırı hızı için aldık. Süheylan bana bas. Gördüğünüz gibi birer K'ya vuruyor hepsi. Burada tabii ki maksimum işçi sayısına ulaşmak istiyorum. Sattım, elimde ne var ne yoksa sattım. Neden? Çünkü geçen tur kral upgrade'i bastılar. Medium'ları yok. Gönderseler de bir işe yaramayacak. Ben auto income açık şekilde devam edeceğim. O yüzden maksimum işçi sayısına ulaşmak istiyorum. Ki yani geçireceğim de bir tur değil. Burada Pegasus'lar yeterince tanklayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii ki mesela şunu geliştirseydim daha iyi olurdu benim için. Ama önceliğim tabii ki ekonomi. 23 işçi, dalga 12. Küheylan yine vermedi. Muz yığını var. Aslında bir tane muz yığını olabilir. 280. 2 işçi daha alayım. Muz yığınının ilk formunu yapıp bırakacağım. Burada çekirdek zaten tutuyor burayı. Burada elimde ne varsa koyuyorum dostlar. Neden? Koymam şart. Bu nasıl bir açıklama değil mi? Burada bu arada
Güçlüyüm ya. Bir tane keşiş bırakayım ben. Keşiş artı solucan. Geçiriyorum yani rakibe. Gönderdi arkadaş. Pegasuslarımın şöyle bir sıkıntısı var. Bir defa mana basıp ikinci manayı dolduramıyorlar. Ben burayı geçirdim. Evet. Geçirdik. Tamam biz de ona geçirdik. Takım arkadaşım tuttu. En azından bankerlarını aldık. Öyle düşünelim. Tesellimiz olsun. Gayet güzel bir hasar. Pegasus'umuz hala yok. Dolayısıyla o yüzden hani olabildiğince maksimum Pegasus koymam lazım. Olabildiğince maksimum tank koymam lazım ki Pegasus'lar bir daha can basabilsin. Mana basabilsin pardon. Türkiye sesver.com'da da Enasi. Bunu da tank formuna çevireyim. Dediğim gibi şu an tek derdim zaman kazanmak. Hatta bunu da tank formuna çevireyim. Çevirsem mi? Hoşuma gitmedi kanka. Onun yerine şu hareket daha iyi değil mi? Bence daha iyi. Takım arkadaşım yine gönderiyor. Let's go abi. Al ben de göndereyim. Muzu çok geriye koymuşum. Ne yazık ki Pegasus'a vurdular gördüğünüz gibi. Kötü oldu. Burada ikimiz de geçirdik gayet iyi. İkimiz de tuttuk gayet iyi. Hades 14'te zayıf dostlar, 15'te ocak söndürür. O yüzden Sakla'yı aldım. 16'ya gitmek istiyorum. 16'da maç bitiyordur. Yengeç büyücüyle tank çıkartma işimi yapsak. Veya bir tane daha muz yayınımız var. Onu da yapabiliriz. Galiba ikinci muz yanı daha iyi olur. Şöyleli. Şunu da tank formuna çevireyim. Hatta bunu tank formuna çevirmeyeyim de büyücü yapalım. Tank formuna çevireyim. Muz yanına buff verecekmiş. Muz yanına buff versin istemiyorum abi. Muz yanı hemen ölecek çünkü. Gayet iyiyiz ya. Bu da bir küheylan. Değiş. Bu ne kanka? 4 tane keşiş göndermiş. Bilmiyor galiba arkadaş steklenmediğine. Ah be kardeşim. Otomatik güce alayım. Burada GG oldu dostlar. 16'da oyun bitiyor. 16'yı tutmasının şansı yok. Bunu bir geliştireceğim. Tamam 5 tane de işçi alalım. 126 galiba bir tane de köstebek göndereceğiz. Öyle duruyor. Gönderebilirsek solucan. 135. Şunu çok mu ileri aldım ya? Neyse. Sanki muz ağacından önce tanklayacakmış gibi hissettirdi. Rakibimin erişini izleyin isterseniz. Biz tutuyoruzdur diye tahmin ediyorum. Evet. Direkt yok oldu. GG dedik. Biz tutuyoruz.
Şuna bak. Olduğu gibi duruyor ya kanka hepsi. Evet dostlar 3 maç daha attık bu videoda. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Umarım bu seri hoşunuza gitmiştir. Rankımız şu an Silver 2 oldu galiba. Bu winle birlikte bakalım ona da. Silver 1 olmuş. Gayet iyi. Gold'a çıkmak üzereyiz. Kaç maçta? 11 maçta gold olacağız. Bu arada ben 10 maç... Neyse dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere.